Herkese merhaba, ben Berkay Mudişer. Türkiye'nin satık lüks evlerini gezen kanalımıza hoş geldiniz. Bugün İstanbul Ataköy'e geldik. Sizlerle birlikte Seaport projesinde bir rezidans turu yapacağız. Ancak öncesinde ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Ön duyuru yapmak istiyorum aslında. Eylül ayının 3. veya 4. haftasında sizlere kanalın geleceğini nereye taşıyacağımızı, bu kanalı aslında bu kanalda ne yapmak istediğimizi sizlere göstereceğiz ve bir seyahatle birlikte bunu göstereceğiz. Ancak tabii ki sizlerden ricamız daha şimdiden desteğinizi arttırmanız. Yani bu videoyu daha çok beğenirseniz, daha çok yorum atarsanız bizi mutlu edersiniz açıkçası. Tabii ki hala abone olmadıysanız da abone olmanızı da bekliyoruz. Evin bilgilerine gelirsek, ev toplamda 4,5+1 oda sayısına sahip. 363 metrekare, 2.609.000 dolarlık da bir satış fiyatı var. Şimdi sizleri de daha çok bekletmeden hadi giriş kısmından başlayalım. Just follow every move. Touch me. Let me know you want it too. Don't have what you need. Tekrardan selamlar. Kapımızı kapatalım ve turumuza başlayalım. İçeriye girdiğimizde karşımıza direkt salon çıkıyor. Tabii ki muhteşem bir manzara da görüyoruz. Kapının hemen sağ tarafında ve sol tarafında ise gömülü vestiyer alanları yerleştirilmiş. Hemen yine kapının sağ tarafında da bir akıllı ev sistemi görüyoruz. Şimdi öncelikle salon çıkıyor karşımıza ama biz bir mutfağa bakalım. Ondan sonra salona geleceğiz. Mutfağa girdiğimizde ise iki duvarda tamamıyla yer ve üst dolaplarına ayrılmış. Yani tamamen depolama alanı olarak kullanılmış. Buzdolabına bakalım. Sonrasında ankastrelere bakalım. Böyle çift kanatlı şekilde açılıyor. Gagano bir buzdolabı kullanılmış. Bayağı da büyük tabi. Bu evlerde görmeye alışık olduğumuz gibi. Buzdolabının hemen yanındaki dolaplarda da şöyle bir alan ayrılmış. Sanki kiler alanı yapılacakmış ama duvara denk geldiği için bu şekilde bırakılmış. Şimdi ankastreleri de göreceğiz. Ancak mutfak biraz daha eve göre bence küçük kalmış. Çünkü 4,5+1 bir evde daha büyük bir mutfak göz arıyor. Ancak buradaki projelerde genel olarak büyük mutfak görmedik. Gagano'nun burada bir fırınını görüyoruz. Şöyle yine gösterelim. Bu fırında güzel gözüken güzel ürünlerden. Sağ taraftaki istasyonda evye kullanılmış, sol tarafta ise ocak ve davlumbaz kullanılmış. Şöyle dolaplara da birlikte yine bir bakalım. Yukarıya doğru açılıyor. 2 tane rafı bulunuyor. Yine diğeri de aynı şekilde 3 tane dolap var. Sol tarafta ise yine 3 tane yukarıya doğru açılan dolap var. Şöyle açalım. Burada davlumbaz olduğu için açılmıyor tabi. Yerdeki dolaplarda yine bu şekilde. Berkay bu arada az önce söylediğine katılıyorum. Yani mutfak daha büyük olabilirdi ancak tabi yemek alanını salona taşımışlar. Tabii büyük bir yemek masası salonda göreceğiz ama dediğim gibi yani biraz daha büyüklük arıyor insan. Tabii senin sevdiğin televizyonu da buraya yerleştirmişler en azından. Mutfak alanında sevdiğimiz bir şey. Bu arada terasa çıkışınız ve muhteşem manzaranız bulunuyor. Mehmet, bu sandalyeleri hatırlarsın. Göl İstanbul'da görmüştük böyle çekme yeri olan sandalyeleri. Ben çok seviyorum. Evet, buradan salona dediğim gibi. Kullanışlı oluyor evet. Bu arada mutfakta uzanan bu balkon evi tamamen sarması bence güzel bir olay. Yani bence buranın olayı bu zaten. Çünkü denize sıfır bir projedesiniz. Bu kadar kıymetli olmasının sebebi de o. Yani tüm odalarınızdan deniz görmelisiniz. Evet. Salona girdiğinizde ise salon 3 parçaya ayrılmış durumda. Bir TV izleme alanı, bir oturma alanı, bir de yemek masasının bulunduğu kısmı göreceğiz. Biz önce TV izleme alanına bakalım. Bu arada bu salonda Versace markasını, yani genel olarak aslında evde Versace markasını görmeye hazırlayın kendinizi. Çünkü her yerde Versace markasının logosunu göreceğiz. Tüm mobilyalar Versace kullanılmış. Hatta duvar kağıtlarına kadar şöyle ilerleyeyim. Sen de gelebilirsen Mehmet. Duvar kağıtlarına kadar Versace'nin logosunu görebiliriz. TV ünitesinin ayaklarında Versace logosunu görebiliriz. Hatta sehpalarda da görebiliriz. Yani evi tamamıyla Versace olarak dizayn etmişler. Burada dediğim gibi bir TV izleme alanı var. Hemen sağ tarafında ise bir oturma alanı yapılmış. Oturma alanı ve genel mobilyalarsa birazcık daha klasik tarzda seçilmiş.
Ben çok sever miyim? Ben çok klasik tarzı sevmem. Ancak tabii ki bu tarz, yani dünyada kabul görmüş bir firmanın hatta mobilyaları, tabii ki seveni çok fazla bulunuyor. Yani oturduğunuz zamanda da şöyle bol bol oturacağım bu çekimde. Çünkü çok hoşuma gitti. Gerçekten çok rahat ve çok güzel bir manzaraya bakabiliyorsunuz. Yani Mehmet, bu açıdan şöyle baktığın zaman evin içinde bir deniz varmış gibi gözüküyor. Sen de çekersen çok Gerçekten sevinirim. şeyiz. Yani çok mutlu olurum. Şimdi buradan yemek alanına da bakalım. Yemek alanına geldiğimizde ise 10 kişilik bir yemek masası yerleştirilmiş. Bence çok büyük bir yemek masası. Yani mutfak küçüklüğünü aslında birazcık da bundan söyledim. Çünkü 10 kişinin yemek yiyebileceği bir masa varsa biraz daha büyük mutfak, dediğim gibi, arıyor gözler. Bu salonla alakalı şunları da eklemek istiyorum. Toplamda 5 tane de terasa çıkışınız bulunuyor. Hem tabii doğal ışık, hem manzara, hem de teras kullanımı için önemli bir detay. Bir de Mehmet, böyle gelmişken şu sehpaları da gösterebilir misin? Yani logolarını. Yani bu arada şöyle bir bilgi de vereceğim. Çekim sırasında Mehmet'e açı yaratmak için birkaç kez çekelim diye uğraştım. Yerinden oynamıyor. Çok ağır. Gerçekten çok ağırdı. Evet, burada da bir Berkay, ortak tuvalet var. Tabii, buranın buyurun. ısınma sistemi nedir acaba? Yerden ısıtma bulunuyor, klima bulunuyor. Bunların ikisiyle ısıtma ve soğutma yapılıyor. Tabii tavana bakarken de avizeden bahsetmediğimi de fark ettim. Burada ise tabii klasik altın tonunda kullanılmış bir avizede görüyoruz. Şimdi buranın bir ortak tuvaletine bakalım. Oradan da odalara devam edeceğiz. Dediğim gibi versajı bol bol göreceğiz. Evet, tuvalete girdiğimizde farklı bir karşılama şekli var bize. Öncesinde tuvaletin dışında burada bir hazırlık yapabileceğiniz bir alan bulunuyor. Yani makyaj masası, yatak odasındaki makyaj masasını sanki buraya yerleştirmişler. Tuvalete geldiğimizde ise hemen sağ tarafımda asma bir lavabo bulunuyor. Hem mermer detayı güzel kullanılmış, hem de ışıklı bir aynası bulunuyor. Lavabonun karşısında ise tuvaletin üstüne güzel bir niş yine yerleştirilmiş. Buradan odalara devam edelim. Şimdi çok aslında projelerde çok görmediğimiz ancak bu evde kullanılmış bir oturma odası göreceğiz. Aslında eski evlerde hep görmeye alışık olduğumuz bir şey. Evet, odaya girdiğimizde hemen sol tarafımızda koltuklar yerleştirilmiş, sağ tarafta ise televizyonu görüyoruz. Burada yine ufak bir mobilya detayı göstermek istiyorum. Şu oturduğunuz zaman normalde bunlar hep sabittir. Ancak televizyon izlemek istediğinizde çevirebiliyorsunuz. Manzara izlediğinizde veya sohbet ettiğinizde çevirebildiğiniz bir koltukta yerleştirilmiş. Bence hoş bir detay. Burada tabii yine Versace logosunu görüyoruz. Tamamen tüm koltuklarda yerleştirilmiş. Şimdi bir de burada farklı bir detay da gözüme çarptı. Bir etiket bulunuyor. Etikette bu ürünlerde 24 karatlık altın kaplama yapıldığı yazıyor. Yani toplamda 3 tane bu şekilde ürün var. Bir de tabii koltuğun arkasına da güzel bir tabloda yerleştirilmiş. Şimdi buranın bir de terasa çıkışına bakalım. Şöyle sürgülü kapıyla birlikte açabiliyorsunuz. 2 tane ayarı bulunuyor hatta. Evet, buradan da direkt terasa çıkıyorsunuz. Terası tabii en son çıkacağız ama manzara anlamında şöyle yine bir size göstermek istedim açıkçası. Şimdi buradan birazcık Mehmet, yine seni zorlayayım. Diğer odalara bakalım. Bu arada her odanın da kendi klima sisteminin olduğunu da buradan görebiliriz. Şimdi koridora geri dönüyoruz. Sol tarafında hemen bir yardımcı odası var. Burada tek kişilik bir yatak görüyoruz. Hemen sol tarafında ise çift kapaklı bir dolap yerleştirilmiş. Buranın tuvalet banyosuna da bakalım. Girdiğimizde hemen sağ tarafında asma bir lavabo, sol tarafında ise duşakabin yerleştirilmiş. Şimdi buradan diğer odayı görmeye geçelim. Burada bir aslında genç odası olarak yapılmış ama birazcık daha yine klasik tarzda. Odaya girdiğimizde karşımıza direkt tek kişilik bir yatak çıkıyor. Yatağın sol tarafında çift kapaklı bir dolap, sağ tarafta ise bir çalışma masası yerleştirilmiş. Burada bir çalışma masasını size göstermek istiyorum. Şöyle kaldırdığınız zaman burada gizli bir bölmesi ve ayna çıkıyor. Aa, güzelmiş. Yani ders çalıştığın zaman, sıkıldığın zaman direkt kendine bakabiliyorsun. Açıp bir anda saçını yapmaya başlayabilirsin gibi bir şey olmuş. Niye ayna yerleştirmiş hiçbir fikrim yok. Burada sol tarafta ise bir çekme yeri kullanılmış. İki tarafında da bulunuyor. Tabii ki masayı büyütmek anlamında güzel. Değişik bir dolap görüyoruz. Yine klasik tarzda. Şu içinde gösterelim. Bol bol da çekmece yerleştirilmiş. Şimdi bu yatağın bir de yanında bir tane de tek kişilik koltuk görüyoruz. Yine birazcık daha dinlenme anlamında yapılmış. Ancak bu odayla alakalı şunu söyleyebilirim. Bana birazcık daha böyle bir otel odası yani görüntüsünü verdi. Biraz daha böyle iş için kaldığım otellere çok benzettim. Yani iş için bir şehre gittiğimde merkezde kaldığım otel odası gibi bir görüntüsü var. Kesinlikle katılıyorum.
Şimdi buradan diğer odayı da görelim ancak odaya geçmeden buraya bir çamaşır makinesi yeri yapılmış Mehmet. Şöyle gösterebilirsin. Hem çamaşır makinesi hem de kurutma makinesi bulunuyor. Tabii yine Gagano'nun ürünleri kullanılmış. Buradan da çocuk odasını görelim. Odaya girdiğimizde karşımıza bu sefer tam bir çocuk odası görüyoruz ancak yine biraz daha klasik tarzda yapılmış. Hemen sağ tarafında 3 kapaklı bir dolap yerleştirilmiş. Şöyle bir içine bakalım. Yine depolama alanları olarak fena durmuyor. Dolabın yanında ise daha geniş bir yatak yapılmış. Yani bir kız babası olarak ben de açıkçası bu yatakları hep şey diye hayal ediyorum. Burada oturduğunuz zaman çocuğunuza bir şeyler okuyorsunuz. Çocuğunuz da rahat rahat yatıyor gibi bir görüntü veriyor bana. Yatağın hemen yanında da bir çalışma masası yerleştirilmiş ve tabii yine terasa çıkışınız ve muhteşem manzaranız bulunuyor. Birazcık şansımıza bugün hava birazcık daha kapalı. Daha önce de söylediğimiz gibi. Şimdi buradan ortak tuvalet banyoya bakacağız. Oradan da ebeveyn odasını göreceğiz. Şimdi ortak tuvalete girdiğimizde hemen sol tarafta asma lavaboyu görüyoruz. Onun üstünde de çanak lavabo yerleşmiş. Burada asma lavabo derken genellikle hep böyle kullandığım farkındayım. Asma lavabo dolaplarıyla bir bütün aslında belirtiyorum. Çanak lavabonun üstünde de bayağı büyük bir ışıklı ayna yerleştirilmiş. Sol tarafında ise bu evlerde en çok gözümüzün aradığı şeylerden biri küveti görüyoruz. Burada da hatta el başlığı da yine yerleştirilmiş ancak yağmur başlığı yok. Yine küvet görmek sevindirici bence. Yine çok yakın olduk. Evet. Şimdi ebeveyn odasına giriyoruz. Ebeveyn odasına girdiğimizde direkt aslında açık banyo bizleri karşılıyor. Burada açık banyoda yani benim özellikle ilgimi çeken detay aradığınız tüm özelliklerin olması. Yani bundan ne anlatmaya çalışıyorum? Lüks rezidans dairelerinde normalde biz böyle küvet veya yani genelde walk-in duş görüyoruz açıkçası. Bu dairede bir özellik olarak desteksiz bir küvetle yerleştirilmiş. Bence kıymetli bir detay. Desteksiz küvetinde yine krom aparatlarında hemen üstünde görebiliyoruz. Tabii ki çift lavaboya alışığız. Asma çift lavabo yerleştirilmiş. Onun üstünde de açık bir raf geliyor. Şimdi burada walk-in duşa da bakalım. Gireyim. Walk-in duş alanı da yine gayet geniş olduğunu söyleyebiliriz. Hemen yanında yine raf alanında bırakılmış. Buradan odaya devam edeceğiz ama tabii burada bir tuvaletiniz de var. Bu tuvaletlerin bu şekilde yapılmasını da ben ayrıca çok seviyorum. Çünkü burada birisi tuvalete girdiği zaman burada birisi duş alabilir veya birisi el yıkayabilir. Yine alanı öldürmemiş oluyorsunuz. Ayrıca tuvalete de içine bir el yıkama alanı da yapılmış. Şimdi giyinme alanına bakalım. Giyinme odacığına bakalım. Burası çünkü yine bir odacık şeklinde yapılmış. Ancak bayağı da bir ışık bulunuyor. Işıkların hepsi aynı anda açıldığı için bu ışıkları kısamadık. Hem sol tarafında hem de sağ tarafında yer ve üst dolaplarını görüyoruz. Şöyle birkaç tane çekmeceye yine bakabiliriz. Gayet de yeterli alanı varmış. Yine evet Mehmet'i çok net görebilirsiniz. Her videoda söylüyorum gördüğünüzde. Odaya girdiğimizde ise burada king boy bir yatak yerleştirilmiş. İşte gerçek king boy yatak bu oluyor. Ben arada şaşırıp kullanabiliyorum ama gerçek king boy yatak bu oluyor. Yine yataklarda da Versace logosunu bol bol görüyoruz. Yatağın karşısında da bir televizyon ve sol tarafta da bir tek kişilik koltuk görüyoruz. Ayrıca tabii ki bir hazırlanma alanımız da ayrılmış durumda. Şimdi buradan terasa çıkalım. Terası da görelim. Dediğimiz gibi videonun başından beri söylüyoruz aslında. En kıymetli alan. Tabii bunu açmadan onu açmam çok mümkün değil. Alışmışız tek açmaya. Bugün Çift dalgalar gelmesi. gerçekten çok güzel gözüküyor bu arada. Neler? Dalgalar. Dalgalar, evet. Hava benim aslında çok sevdiğim bir hava ancak çekim koşulları açısından tabii ki birazcık ışığımızı azaltmış oluyor. Hatta şu anda da yağmur çiselemeye başladı. Evet. Bence keyifli bir turdu. Bu bölgede çektiğimiz yani bu bölgede çekim yapmayı seviyoruz. Birkaç bir yer daha kaldı sanırım. Onları da çekmeye çalışacağız. Tabii ki yağmur daha fazla hızlanmadan kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Özellikle bu videoda birazcık daha beğeniyi yüksek tutmanızı rica ediyorum. Çünkü önümüzdeki günlerde zorlu bir sürece gireceğiz. Birazcık moral vermenize ihtiyacımız var. Haftaya görüşürüz.